Harezmli Özbek sanatçısı Kamilyon Otaniyozov'un sesini özellikle Segoh adlı müziği inceler misiniz demiş. Allah Allah, ilginç, hiç duymadım. Adlan. Yeni tur alıyorum arkadaşlar. Gönderin bak, alacağım. Sonra hocam beni istiyorsunuz almıyorsunuz. Yapmayın. Bu link açılacak mı? Bir saniye. Oha, linke şey verdi, saçmalığa bak. Evet. Evet, okumak bile imkansız. Bayağı Rusça yazıyor burada değil mi? Harezm Segohi Kamilyon Otaniyozov tarafından gerçekleştirildi. Ya git yanları eylersen üst tıvara Bayağı aşık geleneği gibi ya. Üf. Tar eşliğinde. Çok güzel müzik ya. Her dem köyüne o ki yüzüm tire bul bakayım ay can can nimeyim. Şimdi re majör gibi değil mi? Sonra izleyin siz de açıklıkları. Ne kadar sade ve etkileyici müzik ya. La 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 aslında bayağı böyle bir derin bir dramatizm de içeriyor. Çünkü sadeliğe bakın. Ve tekrar daha sonra segah gibi tınlayıp majör. Sonra dönecek şimdi. Majör gibi gene geliyor. Seyyah karar gene. Don Natürel bu arada, şaka maka. Nefis bir tenor, okuyucu. Şaka maka.
da donuyor şimdi. İşte o baştaki karara doğru dönüyor. Aynı kararda minörleşiyor. Baksana bu oldu sureti hali yakin yavrum. Yine size gel. Ne hissediyorsunuz? Ne kadar çok geçki var parçaların içinde. Yani böyle tam böyle minörleşiyor sonra. Sonra bizdeki minörleşme böyle. Orada öyle bir şey yok. Kalıyor. Sanki böyle pentatonikleşir gibi minöre doğru dönüp diye bitiriyor. Ama tatlı. Şimdi okuyucu aslında dinlediğiniz şeyin içinde çok kolay her şeyi gösteriyor. Fakat benim çok sevdiğim tekniklerden birine sahip. Bu tekniğin önemli özelliği ne biliyor musunuz? Aslında baştan sona dinlediğiniz şey sanki böyle okuma pozisyonu, bütün okuma pozisyonu. Bakın şöyle bir izleyin. Mesela özellikle şuralarda çok bariz belli. Tam göstereceğim size. Şu. Bakalım ekrana tam yansıtabilir. Şuralarda tam gösteriyor. Bu. Öyle bir okuma rahatlığına sahip ki hiçbir süs yok. Hiçbir gırtlak sıkma yok. Zaman zaman belli şeyleri ifade ederken kelimeler üzerinde sıkma var ama sanki böyle doğal ses çıkıyor. Bu da bambaşka bir okuma tekniği. Yani içinde şu yok. Böyle bir harf yok. Hiçbir şey katmıyorsunuz. Yukarı doğru çıkarken hafif nazala doğru alıp aşağı inerken de bunu kullanıyorsunuz. Bildiğiniz çocukluktan beri değişmeyen en kolay ve basit yol. Biz genelde okumalarımızı yaparken çok fazla şeyden etkileniyoruz. Ne demek bu, anlatayım size. Mesela Avayaman'ın bugün söylediği parça neydi abi? O benim dünyam. Bakın, o benim dünyam. O benim dünyam. Onunla nefes. Onun harfini çıkarabilmek için onunla nefes alan ve onunla yok olan. Öylesine güçlü. Sürekli bir çene sıkmam var değil mi? Çünkü diyorum. Lesine güzel. Bir de bu harfleri çıkarabilmek için parçanın orijinal sözler Türkçe'ye geçerken de onunla nefes alan ve onunla yok olan, öylesine güçlü. Her harfi çıkarmamızda biz daralmayı seçiyoruz. Bu parçada peki bu var mı? İzleyin. Genelde harfler hep çok kavissiz, ağız içindeki boşluğu bozmamak üzerine kurulmuş gibi. Haldar! Çok doğal çıkmak üzerine kurgulu bir sistem. Şimdi
Buradan şuraya varabilir miyiz? Onu bilemiyorum. Şu an sadece uydurma bir teori üreteceğim. Acaba Özbekistan, Uygur bölgesi yani Türkistan bölgesinde üretilmiş şarkılar Türkçenin daha kavisli bir halini mi bize gösteriyor? Yani geniş ve kavisli bir haliyle mi oluşuyor? Çünkü bunun devamında Azerbaycan bölgesine geçtiğinizde de belli şeyler çok aynı. Çok geniş değil mi hepsi yani? Yalgızam. Orada sadece birazcık operatik bir şeyin etkisi var. Ama ondan çıktığınız zaman harfler açık, ferah ve rahat. Biz böyle bir şarkı söylemeden Anadolu topraklarına geldiğinde etkilendiğimiz binlerce tür nedeniyle acaba o harflerin işte Farsçanın, başka İngilizcenin, Fransızcanın böyle etkisinde okuyuşumuzu daraltmak zorunda mı kaldık? Bence bu çok ciddi tartışılması gereken bir şey. Ve araştırılması gereken bir şey. Yani dilin fonetiği üzerinden. Burada aramızda aslında bir dil fonetikçi var. Gizem, ne diyorsun bununla ilgili? Yani hocam daha çok fazla bir bilgim yok tabii ki bu tarz şeyler hakkında ama yine de böyle insanın içine bir huzur veren bir o genişliği hissedebildiğiniz bir sesi var benim için. Hani Ben yaptığınız sadece o şunu merak teknik- ediyorum. Sen de çünkü Türkoloji okudun değil mi? Sen Türkoloji üzerine master yapıyorsun Evet, şu anda. evet, Tamam. çok doğru. Şimdi ben mesela merak ediyorum. Köken Türkçe kelimelerde bu rahatlık ve ferahlık ve açıklıkla söyleme var mı hep? Tabii ki hocam çünkü Türkçe'de çok fazla kapalı sesler yoktur. Daha çok hani Azerbaycan Türkçesinde falan bazı ağızlarda gözüküyor tabii ki ama bizim Türkiye Türkçesi için konuşacak olursak biz biraz daha yumuşak kullanıyoruz dilimizi. Peki bu O yüzden bölge de bu Or- parçalar çoğunlukla kelimeler yani Orta orijinal Asya'nın Türkçe, Türkçe olan kelimeler. Orta Daha Asya'nın çok böyle biz Allah. sesler açık. Orta Asya'daki peki temel böyle orada kullanılan Türkçe daha mı açık acaba bize göre? Orta Asya'da kullanılan Türkçe'de hocam şöyle bir özellik var. Onlar Göktürkçe'ye daha yakın oldukları için daha sert. Bir de tabii ki Rusça'nın etkisi de olduğu için biraz daha böyle kapalı sesleri de kullanabiliyorlar. Yani onlarda da Rusça'nın etkisi var mı diyorsun şu dinlediğimiz şeyde? Var hocam. Bu dinlediğimiz kayıtta var mıdır sence? Çok zannetmiyorum hocam. Çünkü bu ses kayıtları o kadar sert sesle bastırmıyor. Mesela Z sesleri, patlayıcı, üstsüzler dediğimiz sesleri çok fazla bastırmıyor. Tamam, o zaman senin anlattığın şey şu. Yani Rusça'nın etkisiyle oluşanlarda gene bir sertlik var diyorsun. Değişim var. Evet hocam. Özellikle de Z, P, Ç gibi patlayan seslerde, sessizlerde. Ya bu başlı başına bir araştırma konusu Özgün ya. Bununla ilgili tez yazan bence kimse yoktur da. Belki ama fonetikle ilgili inceleme yapan vardır belki. Çünkü bu çok ilginç bir şey Olabilir. yani. O dinlediğimiz parça böyle bir sandıktan çıkmış gibi gelmiyor mu size ya? Tarihin bir sandığından çıkıp gelmiş gibi ve hani karşılığını bulamıyoruz yani, değil mi? Ama okuyuş tekniği olarak çok rahat Özgün. Yani bu şekilde Evet. okumaya alışsam mesela herkes şarkı söyleyebilir. Herkes çok rahat şarkı söyler. Çünkü içinde bir gırtlak sıkma yok. Rahatsızlık yok. Baştan sona bütün harfler doğal çıkıyor. Yani çok doğal bir şan tekniği var içinde. Bu kadar doğal bir şan Ya bu- tekniği nasıl bu kadar kırılabiliyor bölgesel geçişlerle, o ilginç. Şimdi benim de mesela şeyde yok hocam, tam net bilgim yok da bildiğim kadarıyla dini müzik ve ağıtlar daha spontan, daha doğaçlama yapılırken, daha rahat yapılırken edebi olarak yapılan özel şarkılar, işte aşkı anlatan, doğayı anlatan şeyler biraz daha gösterişli, biraz daha farklı bir ses, farklı bir zorlamayla yapılıyor diye biliyorum müzikte. Hı hı. İlginç. Yani oradan oraya da değişebilir. Mesela bu bir dini müzik ise daha rahat okunuyor olabilir belki de. Hı hı. Ne dediğini anlamıyorum buradan ama sözlerine de bakmak lazım yani. Demek istediğim. Anlıyorum. Belki sözlerin de etkisi var diyorsun. Peki bu konuda böyle güzel bir şey olabilir ama bu iyi bir çıkış noktası bence. Çünkü bu teknik Türk dünyasında çok fazla kullanılan bir teknik benim gördüğüm. Fakat Özbekistan'daki bu kayıtta böyle altın değerinde çok güzel bir kayıtmış. Teşekkür ediyoruz gönderen kişiye. Peki devam